Herkese merhabalar. Bugün sizlere çok lezzetli bir tahinli çörek tarifi hazırladım. Bu tariften sonra pastaneden tahinli çörek almayacaksınız. Şöyle tel tel ayrılan çok güzel bir tahinli çörek oluyor. Sözü çok uzatmadan hemen bu güzel tarifimin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Tahinli çöreğimizin hamuru için 200 mililitrelik bir su bardağıyla 2 bardak ılık suyumu kasemin içerisine döküyorum. Ardından üzerine bir dolu yemek kaşığı instant toz maya ilave ediyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar da toz şekeri ekledikten sonra şeker ve mayayı karıştırarak biraz eritiyorum. Bu arada ben toz maya kullandım. Sizler dilerseniz 15 gram yaş maya da kullanabilirsiniz. Bu aşamada şöyle küçük bir çay bardağıyla yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum ve sonrasında yavaş yavaş unumu ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. İlk aşamada 4 su bardağı unu 2 aşamada yavaş yavaş ekledim ve bir taraftan da spatula ile karıştırdım. Spatula ile karıştırarak hamurumu yoğun bir kıvam elde ettikten sonra içerisine şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Tuzu mayanın aktifleşmesini önlememesi için en son aşamada kullanmanızı öneriyorum. Şimdi 5. bardak unumu da ekledim ve çörek hamurum iyice bir yoğunlaştı. Bu aşamadan sonra artık spatulamı kenara bırakacağım ve hamurumu elimle yoğurmaya devam edeceğim. Her tarifimde bahsettiğim üzere lütfen sizler de unu yavaş yavaş ve kontrollü olarak ekleyin. Her marka ve unun kalitesine göre alacağı un miktarı her zaman hamurun değişiklik gösterebiliyor. Şöyle kase içerisinde hamurumu toparladım ve sonrasında da tezgahın üzerine aldım. Tezgah üzerinde de yine güzelce böyle çekiştire hamurumu özlü bir kıvam elde edinceye kadar yoğuruyorum. Ben çörek hamurumda toplamda 5,5 su bardağı un kullandım ve şöyle yakından size kıvamını da göstermek istiyorum. Ele hafif yapışan, yumuşak, özlü bir kıvamda hamurunuz olacak. Kase içerisine aldığım hamurumu şöyle bardağımın içinde kalan az bir sıvı yağ vardı. Onunla güzelce sıvı yağladım ve sonrasında tekrar kase içinde biraz yoğurduktan sonra üzerini kapağını kapatıyorum ve ortam sıcaklığında en az 45 dakika boyunca mayalandırıyorum. Ortam sıcaklığı önemli. Eğer soğuk bir ortamdaysanız mayalanması uzun sürer ama ortam sıcaklığı uygunsa en az 45 dakika kadar mayalandırmanız yeterli. Hamurum mayalanırken ben de tahinli karışımımı hazırlıyorum. Yine 200 mililitrelik bir su bardağıyla 1 bardak çifte kavrulmuş tahini kasemin içerisine aldım. Ve üzerine şöyle 1 bardaktan 1 parmak eksik olacak şekilde de toz şeker ilave ettim. Toz şekerle birlikte tahini şöyle küçük bir çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum ve şekerin biraz içerisinde erimesini sağlıyorum. Şimdi bunu kenarda bekletiyorum ve hamurumu artık şekil verme işlemine geçiyorum. Ben toplamda hamurumu 45 dakika boyunca mayalandırdım ve ilk olarak da şöyle maya kokusunun çıkması için güzelce bir karıştırdım. Sonrasında hamurumu 4 eşit bezeye ayıracağım. Bezelerimizi aynı boyutta olmasına özen gösterelim. Sonrasında hafifçe unladığım tezgahta güzelce yuvarlayarak bezelerimi ayrı bir tabağın içerisine alıyorum. Ve tabağımın da yine alt kısmını biraz unluyorum. Üzerine kesmiş olduğum bir buzdolabı poşetini örterek de bezelerimin kurumamasını sağlıyorum. Bezelerimi kenarda 5 dakika dinlendirdim. Şimdi bir tanesini unlamış olduğum tezgahımın üzerine alıyorum ve üzerinde hafifçe unlayarak merdane ile açmaya başlıyorum. Bezeler kenarda dinlendiği için de bu aşamada sizi hiçbir şekilde zorlamayacak. Merdane ile çok kolay bir şekilde açacaksınız. Bezeleri merdane ile açarken şöyle ara ara da alt üst çevirin ki altı tezgaha yapışmasın. Bezemizi her yeri aynı kalınlıkta olacak şekilde güzelce açalım ve ara ara da alt üst çevirmeyi unutmayalım. Bu aşamada dilerseniz biraz un serpiştirebilirsiniz.
Evet, merdane ile bezemi güzelce büyüttüm. Şöyle yakından da size kalınlığını göstermek istiyorum. Bu kalınlıklarda açmanız yeterli. Çok fazla da inceltmeyelim. Şöyle tezgah üzerinde düzelttikten sonra bezemin üzerine kenarda hazırlamış olduğum tahinli karışımdan serpiştiriyorum. Yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar üzerine gezdirmeniz yeterli. Spatula ile tahinli karışımı bezenin her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Sonrasında açmış olduğum yufkamı şöyle ara ara kendime doğru da çekerek yuvarlayarak bir rulo haline getireceğim. Şöyle ara ara kenar kısımlarını da yine düzelterek ruloyla aynı boyuta getirerek sarmaya devam ediyorum. Bu aşamada çok sıkı sarmanıza gerek yok. Şöyle gevşek bir şekilde sarmanız yeterli. Bu şekilde uzunca bir rulo haline getirdikten sonra hamurumu şöyle elimle hafifçe bastırarak ilk olarak böyle uzatıyorum. Tahinli çöreğimin hamurunu böyle uzunca bir kalın rulo haline getirdikten sonra şimdi de parmak uçlarım ve avuç içimle bastırarak üzerine daha ince bir şekilde açıyorum. En üst kısımdan başlayarak diğer ucuna gelinceye kadar şöyle ileri geri avuç içimle üzerine bastırarak tahinli çöreğimin hamurunu güzelce içerisindeki tahini de hamura yedirerek inceltmeye devam ediyorum. Yapmış olduğumuz bu işlem sayesinde de hamurun içerisine tahin işleyecek. Böyle yediğinizde de tel tel ayrılan çok güzel bir tahinli çörek olacak. Şimdi en üst kısımdan başlayarak yuvarlayarak birbirinin etrafına inceltmiş olduğum tahinli çöreğimin hamurunu doluyorum. Bu aşamada kalın yerler varsa onu da yine elimle bastırarak inceltmeye devam ediyorum. Tahinli çöreğimin hamurunu yine böyle birbirinin tersi yönde çevirerek etrafına doluyorum. En uç noktaya gelinceye kadar bu dolama işlemine devam ediyorum. Ben böyle büyükçe bir rulo halinde sardım. Sizler dilerseniz hamuru ikiye bölerek daha küçük tahinli çörekler de yapabilirsiniz. Hatta daha kalın olsun istiyorsanız benim kadar inceltmeyip daha kalın bir şekilde de yine dolama işlemini yapabilirsiniz. Şöyle uç kısmını altına gelecek şekilde sakladım ve sonrasında da yağlı kağıt serili olan fırın tepsimin içerisine aldım. Fırın tepsisinin içerisinde de üzerine bastırarak genişlettim ve sonrasında kenara alarak diğer bezelerimi yapmaya devam ediyorum. Bu arada videomu tam da buraya kadar izleyenlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. İkinci tahinli çöreğimi de bu şekilde hazırladıktan sonra kenardaki diğer tahinli çöreğin yanına alıyorum ve tepsi üzerinde şöyle elimle yine bastırarak güzelce genişletiyorum. Diğer iki tane tahinli çöreği açarken üzerine buzdolabı poşeti kapatarak kenarda beklettim ve sonrasında da üzerine yumurta sarısı süreceğim. Yumurta sarısının üzerine ben biraz sıvı yağ, şöyle bir çay kaşığından biraz daha az olacak şekilde de pekmez karıştırıyorum. Bu karışımı dilerseniz bir yemek kaşığı da süt ilave edebilirsiniz. Şöyle tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra kenarda dinlenen tahinli çöreklerimin üzerine güzelce yumurta sarısını sürüyorum. Tahinli çöreklerin her yerine gelecek şekilde yumurta sarısını sürdükten sonra en son üzerine kavrulmuş susam serpiştiriyorum. Kavrulmuş susamı ben böyle fazla sevdiğim için bol bol üzerine döktüm. Sizler sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz ya da seviyorsanız fındık ya da ceviz de serpiştirebilirsiniz. Tahinli çöreklerimi önceden ısıtılmış alt üst ayar 200 dereceli fırında fırının orta tarafında pişiriyorum. Benim fırınımın ayarına göre toplamda 20 dakikada tahinli çöreklerimin üzeri ve altı nar gibi kızardı, çok güzel pişti. Sizler de lütfen kendi fırınınızın ayarına göre tahinli çöreklerinizi kontrollü olarak pişirin. Pişen tahinli çöreklerimiz şöyle son halinde yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi üzeri ve altı çok güzel pişti. Çok güzel tel tel dökülen bir tahinli çörek oldu. Dilerseniz tahinli çöreklerinizi buzdolabı poşetine koyarak dondurucu kısmında da uzun süre muhafaza edebilirsiniz.
Sizler tahinli çöreğimin son halini izlerken ben de sizlere veda ediyor olacağım. Bu pratik ve lezzetli tahinli çörek tarifini deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizlerden ricam videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.